En güzeli Tayyip. Bu adamın yaptığını kimse yapmaz. Kimi destekleriz? Erdoğan olmaz herhalde. Yaptığı politikalar çok hoşuma gidiyor. Artık yeni birileri lazım. En güzel hükümet bu hükümet. Şu an mevcut olan hiçbir partiye ya da lidere destek vermem. Türbanlarını yani dini görüşlerini yalandan ibaret. Çünkü Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Yarın seçim olsa hangi lidere ya da hangi partiye destek verir? yarın seçim olsa Hadi bugün olsa. ya da bugün olsa hiç önemli değil. Şu an mevcut olan hiçbir partiye ya da lidere destek vermem. Neden? Destek vermeyeceğim şey benim ulusalcılıktır, milliyetçiliktir ve siyasal İslam'dır. Çünkü baktığımız zaman özellikle 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti'nin yükselişiyle birlikte günümüze ulaşan siyasal İslam ve tabiri caizse merkez sağ radikalleşmesi bugün ülkemizi hem dünya konjonktüründe geriye götürdü hem de bununla birlikte ülkenin ekonomik çıkarlarını ikinci plana atarak insanların gazını almaya... 1950 Demokrat Parti ile birlikte ülkemize giden siyasi durumlar ülkemizi iyi etkilemedi diyor. İyi etkilemedi. Şöyle iyi etkilemedi. Bugün baktığımız zaman ülkemizin tarihi darbelerle dolu. Bugün darbelerden en çok mağduriyet devşiren kesim yine siyasal İslamcılar olduğunu görürken şöyle bir... No, hayır ama çok yanlış bir analiz. Tamam buyur. Bugün en çok mağduriyet devşiren kesimin siyasal İslamcı olduğunu görürken bununla birlikte yine en çok çıkarı sağlayanın siyasal İslamcı olduğunu da görmek hiç şey değil, zor değil. Bugün 1980 darbesinin Turgut Özal'a yaradığını, ondan sonra 28 Şubat'ın siyasal İslam'a ve şu anki AKP'ye yaradığını söylemek için tabiri caizse fanatik olmak. 28 Şubat döneminde AK Parti yoktu. 28 Şubat döneminde Milli Selamet Hareketi'nin devamı olan AK Parti 28 Şubat'taki O zaman Necmettin Erbakan'a yarıyor. Necmettin Erbakan'a Devam ve ettiriyorum zaten röportajı. kişiler özelinde değil, şu an düşünceler özelinde konuşmak daha doğru olur. Çünkü bugün baktığımız zaman Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan ve daha geriye gittiğimizde Adnan Menderes'in aslında belli bir potaya koyduğumuzda bu insanların ortak noktalarını görmek çok da güç değil. O yüzden kişiler ya da partiler üzerinde konuşmaktansa fikirler üzerinde konuşmak mantıklıdır. Bunun sebebi de dediğim gibi bu mağduriyet devşirildi. Hala devşirilmeye devam ediyor. Baktığımız zaman bugün türban yasağının mağduriyetini ya da türbanlı insanların türbanlarını yani dini görüşlerini toplumsal yaşama sorumlu bir şekilde entegre etmeye çalışması ve bu toplumsal yaşam üzerinden tabiri caizse mağduriyet devşirmeleri bir yalandan ibaret. Çünkü bugün baktığımız zaman kendilerinde zaten yeterince eşit yurttaşlık hakları var. Bugün eşit yurttaşlık hakkı olmayan Günümüzde var. günümüzde var. Ve bu Geçmişte neden yok? geçmişte olmamasının sebebini bilmiyorum. Çünkü ben bu konu üstünde herhangi bir uzmanlığa sahip değilim. Bugün çağdaş Türkiye tarihi hakkında bilgiye sahibim fakat size türban yasaklarının şeyini anlatacak değilim. Tarihini anlatacak değilim ki zaten Mağduriyetler dediniz buralardan yani sağ kesim, muhafazakar kesim bir kendine mağdur edebiyatıyla yükseliş sağladı diyorsunuz. Yaradı ona diyorsunuz. Yani Peki şöyle. bu mağduriyeti neden yaşadılar? Bu mağduriyeti yaşamasının sebebi bu mağduriyet yaşanmış olabilir ya da yaşanmamış olabilir. Şu an bunu tartışmak geçmişi değiştirmeyeceği için anlamlı da bulmuyorum. Çünkü güncele geldiğimizde bu mağduriyetlerin konuşulması ve bu mağduriyetlerin giderilmesi... Ama siyasal İslam'a yaradı diye konuşuyorsunuz. Neden bunların yaşandığını da söyleyecek misiniz? Devam edebilir miyim? Buyurun. Bu mağduriyetlerin düzeltilmesi baktığımız zaman ona bir avantaj sağladı. Yani biz mağduriyetimizi düzelteceğiz, eşit yurttaşlık istiyoruz deyip orada durmadılar. Bugün insanlar türbanlı türbansız diye ikiye ayrılıyor ya da bugün dini görüş bir siyasi görüşle entegre olmuş halde. Bundan dolayı herhangi bir şekilde İslamcı, tutucu ya da ulusalcı hareketleri desteklemeyeceğime eminim. Çünkü 1950 öncesi olsa destekler. 1950 öncesi olsa muhtemelen durumlar çok daha karışık olurdu. Gerek 2. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetlerin bize yaklaşımı ve bununla birlikte Avrupa ülkelerinin bize yaklaşımı Nasıldı? çok daha fazla irdelenmesi gereken bir konuydu. Çünkü o zaman çok fazla güçlü olmamasına rağmen kritik bir konumdaydı ve hem Sovyetler Birliği tarafından hem de Avrupa tarafından sıkıştırılırken bir yandan da Almanya, faşist Almanya, Hitler'in Almanya'sına ve Mussolini'nin İtalya'sına yanaşmaktaydı. O yüzden bunu konuşmaya zannetmiyorum ki ne zamanımız yetsin ne de... 1950 öncesi Türkiye tamam o dönemde değerlendirmek doğru değildi belki ama o Türkiye günümüzde aynı sistem yaşansaydı yani açıkça söyleyeyim seçimin olmadığı bir Türkiye, bir cumhurbaşkanının olduğu, bir başbakanın olduğu ama seçimin kesinlikle olmadığı bir Türkiye'de yaşasaydık ne düşünürdün? Öncelikle tarihin o dönem geçtiği şartlar için de bakmamız lazım. Siz şimdi diyorsunuz ki bu zaman alalım 1950'ye entegre edelim. Hayır böyle bir şey söz konusu olamaz. Edelim demiyorum nasıl olurdu? Öyle olsaydı diyorsunuz fakat böyle olmayacak. Böyle olmadı da. Çünkü biz tarihi incelerken incelememiz gereken şey o zamanın şartları, kişileri ve durumların temel öngörüsüydü. Ben soruyu daha fazla şey yapmak istemiyorum. Maksadından saptırmak istemiyorum. Şayet bunu yayınlarsanız ki açıkçası yayınlayacağınıza dair bir ümidim de yok. Çünkü bugün sorduğunuz soru halkın ve ülkenin gerçek gündeminden zannederim ki çok uzakta. Bugün ben 3 defter aldım. 30 lira tutuyor. Yani bunlar çok temel ihtiyaçlar. Biraz önce bir hanımefendi işte Mansur
Mansur Yavaş'ın icraatlarını soruyorsunuz vesaire. Bunlar provokatif sorular. Bugün baktığımız Neden? nedeni şu. Bugün ülkenin konusu bu değil. Bugün ülkenin konusu bir belediye başkanının icraatları değil. Biz Ankara'ya geldik İstanbul'dan. Buranın belediye başkanı Mansur Yavaş. İcraatlerini vatandaşa soruyoruz. Nesi yanlış? Şöyle yanlış olduğunu düşünüyorum. Bugün baktığımız zaman Mansur Yavaş'ın icraatları ya da Mansur Yavaş'ın siyasi görüşü, ki kendisinin siyasi görüşünü ne beğenirim ne de desteklerim. Bu ülkenin temel gündemi değil. Son 10 günde gerek dolar gerek altın, yani kısaca tüm Onları da yazıyoruz, soruyoruz, yayınlıyoruz da yani yapmadığımızı iddia ediyorsunuz. Çok ön yargılısınız. Çok teşekkür ediyorum. Bu kadar ön yargılı Lütfen. olmamanızı rica ediyorum bence. Ben size lütfen diyorum. Çünkü siz ön yargıyla yaklaştığınız için teşekkür ediyorum size. Tamam? Bakın, Sağ olun. Tamam. Sağ olun. Teşekkürler. Ben Kolay teşekkür gelsin. ederim. Çok sağ olun. Yani yayınlarımıza görebilirsiniz. Dolar, euro neden yükseliyor, altın neden yükseliyor sorusunu sorduk. Hani sormuyor da değiliz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Merhaba. Yarın seçim olsa hangi lideri desteklersiniz? AK Parti. Neden? Çünkü daha her şey güzel. Bundan daha başka bir hükümet bulunmaz. Meral Akşener geliyor şeyin altına giriyor. Öbürü PKK'nın altına giriyor. Bu memleketi düzeltemezler hemşerim. Bundan başka bu memleketi bunlar düzeltemez. En güzeli Tayyip. Bu adamın yaptığını kimse yapmaz. Yolları güzel. İnsan, bu şu pahalılıktan ne? Daha olacak tabii ya. Pahalılık olacak. Çünkü tüketim çok, üretim yok. Pandemi de var. Pandemi de var. Ne yapsın adam? Bundan iyisi can sağlığı. Allah bereket versin. 3,5 milyar maaş alıyor, bana yetiyor. Bundan daha güzel bir hükümet olmaz. Olamaz yani. En güzel hükümet bu hükümet. Biz yaşadık ya. Ekmek kuyruğuna girdim ben ya. Ekmek kuyruğuna girdim ben. Gece kalktım 3 ekmek kuyruğuna girdim. Bunların hepsi pasapisi o. Yok şöyle ekmekler çöpe gidiyor. Asılıyor. Çok fazlası var yani. Diyor ki millet aç kalıyor. Ne aç kalması ya? Araba bulamıyorum. Şimdi kızıma ben almıyor araba bulamıyorum ya. Allah'a çok şükür. Çalışıyorum. Bu yaşta ben çalışıyorum şimdi. Gidiyorum başka bir yerde çalışıyorum. Hem emekliyim hem de çalışıyorum. Güzel bir şey. Bu ülkeden başka güzel bir şey yok. Bu hükümetten başka güzel bir hükümet bulunmaz. Kılıçdaroğlu olamaz mı? Aman. Bizi aç kor. Bankaları soyar. Bankalar bitirirler yani bunlar. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Hiçbiri bir şey olmaz hemşerim. Başarılı değil mi Ankara? Değil abicim. Hiçbir şey değil. Olmaz ya. Ne yaptı Mansur Yavaş Ankara'ya? Hiçbir şey yapma. Annesi var ki. Bunların dikili bir ağacı yok ya. Var mı desen ki sen de ki ya bir dut ağacı var da dudunu yedik desin yani ya. Dikili bir ağacı var mı gözünü sevdiğim. Yok. Bunların hiçbir şey yok yani. Ankaralı mısın? Ankaralı. Hayır Yozgatlıyım ama Ankara'da yaşıyorsun. 70'te ben Ankara'dayım. Pekala çok sağ ol. Yarın seçim olsa hangi lideri desteklersiniz? Kimi destekleriz? Erdoğan olmaz herhalde. Neden? Memnun değiliz. Neyden memnun değilsin? Ya mesela tabii burada biz yaşamıyoruz da burası çok pahalanmış. Kime sorsak acayip bir şikayet geliyor. Pahalılık var diyorsun. Pahalılık var yani. için iyi ama burada kalan insanlar için bence kötü. Yani siz Evet. euro dolar üzerinden Bizler için iyi ama burada yaşayanlar için kötü bence. Yani ikide bir pahalılıktan başka aman bir sıkıntı var mı? Vallahi yürüdüğün yer soruyorsun hep sürülü müzülü. ya bir de şöyle diyorlar bizim siyasette fazla şeyimiz yok. Yani alakamız yok yani. Sosyal medyadan gördüğünüz kadar. Sosyal medyadan falan yani gördüğümüz kadar her yeri satıyorlar. Yani Türk fabrikaları şunlar bunlar falan yani o da Hangi fabrika satıldı sordunuz? ya mesela şeker fabrikası satılmış ne bileyim ya devlete ait olan şeyler satılmış yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta 26 fabrikanın açılışını yaptı. Haberiniz var mı? Yok. Sosyal medya acaba algı yönetiminde önemli mi? Hani şuraya geleceğim. Şimdi fabrika açılışını duymuyoruz ama fabrikanın özelleştirmesini duyuyoruz. Bu sosyal medya savaşları önemli mi sizce? O bence olabilir tabii yani şimdi sosyal medyada da yani neyi Hatanız değil. Sonuçta karşınıza yani çıkıyor. biz neyi görüyorsak onu şey yapıyoruz. Sonuçta burada da yaşamıyoruz. Tam doğruyu bilemeyiz yani. Bence yani burada yaşayanlar için tabii bizim için fark etmiyor. Bizim için yani, Yani pahalılıktan çok şikayet ediyorlar yani insanlar devamlı zam En oluyor. önemli sorun şu an pahalılık o. Bence o tabii insanlar. önce şu sürüleri falan yollasın. Niye? Siz de Almanya'da yaşıyorsunuz. Almanya'nın Türklerisiniz yani. Evet. Onlar da size Çalışıyor Suriyeli diyoruz, gözüyle... vergi burada çalışıyor mu? Ne yapıyor? Adam parayı Şimdi getiriyor, şöyle dükkan açıyor. düşünmek lazım. Şimdi Suriyeliler veya Alakası Afganlılar yok değil. ama- Şimdi savaş kötü bir şey. Çoluk çocuğu var yani. Gerçek şey olanlar aslında yani. Gençleri gitsin canım savaşsın. aşırı- Yani. Ülkelerinde savaşsınlar yani. Tabii ki çoluğu çocuğu varsa yani Yardım zor et bir yere kadar ama kendi milleti mağdur bırakırsan nasıl olacak? Teşekkür ederim. Çok sağ ol. olarak mesela şu yani burada bir savaş olsa genç yaşlar, kadınlar, bayanları bırakıp biz kaçmayız. Oldu da kimse gitmedi. Yani. Yani bundan 5 sene önce oldu kimse gitmedi. Ya tabii ki canım. Ya. Çok sağ olun. Allah hadi iyi günler. Yarın seçim olsa hangi lideri veya hangi partiyi destekler? Mansur Yavaş, Muharrem İnce. Ben kimseyi desteklemiyorum. Neden Muharrem İnce? Geleceğim. Yaptığı politikalar çok hoşuma gidiyor. Artık yeni birileri lazım. 12 yıldır Ankara'da yaşıyorum. Yaptığı işleri gördüm. Çok beğendim. Hangi 3 icraatını beğendin? Tren, yol. Trene ne yaptı? Tren mi açtı? Evet. Mansur Yavaş. Değil.
Açtı değil. Düzenledi, tertipledi. Bu kadar. Nasıl düzenledi? Bildiğiniz düzenledi. Ben anlamadım. Neyi düzenledi? Eksikleri tamamladı yani. Ha, temizliğini falan Evet. anladım. Siz neden desteklemiyorsunuz? Benim siyasi görüşüm yok yani. Ama oy kullanacak. Siyasi partilerin de yani benim düşündüğüm şeye de hizmet ettiğini düşünmüyorum. Yani bir yerden sonra işler bozuluyor yani. Ben çok farklı bir kafa yaşıyorum diyorsun. O kafayı henüz yakalayabilen bir siyasetçi. Evet gerçekten. Bir programın daha sonuna geldik. Ankara'dayız. Biraz da Ankara'da vatandaşlarımıza röportajlar yapalım dedik. Mikrofonumuz yeni. Bordo aslında turkuaz maviydi. Biz bunu bordo mavi olarak gözüküyordu kamerada. Hani direkt sanki Trabzonspor kanalı mı diyorlardı. O yüzden kırmızı beyaz yaptık. Türkiye'mizin rengi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Ben Mert Armağan. Sevgiyle kalın. Hayırlı günler.